Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Ömer Güngör. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz set aralarında ne kadar dinlenmeliyiz? Öncelikle söylemeliyim ki set aralarında uzun dinlenmek kas ve güç gelişimi açısından daha iyi. Set aralarında uzunca dinlenirken bir bro gelip size aksini iddia ederse ona bu videoyu gösterebilirsiniz. Gösterdikten sonra abone etmeyi de ihmal etmeyin ki bromuz bilinçli şekilde spor yapabilsin. Belki duymuşsunuzdur. Bazı kişiler kas gelişimi için 1 dakika, güç gelişimi için ise 3 dakikanın yeterli olduğunu savunur. Bakalım araştırmalar bu konuda ne diyor? Fitness konusunda sektörün önde isimlerinden olan Brad Schoenfeld'in Journal of Strength and Conditioning'da yayınladığı bir çalışma var. Brad Schoenfeld'i tanımıyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, kas gelişimi ile ilgili çoğu araştırma bu abimizin elinden çıkıyor. Çalışma 23 erkek katılımcı ile yapılıyor ve bu katılımcıların hepsi aynı fitness seviyesinde. Bunları Schoenfeld abimiz 2 gruba ayırıyor. Katılımcıların hepsi 7 hareket, 3 set, 12 tekrar yapıyor. Ve bunu haftada 3 kez ve 8 hafta boyunca uyguluyorlar. Tek fark birinci grup set aralarında 1 dakika, ikinci grup ise 3 dakika dinleniyor. 8 haftanın sonunda sonuçlara baktığımızda birinci grup yani 1 dakika dinlenen grupta bir miktar gelişim var. Ancak bu çok da abartılacak bir değişim değil. İkinci grupta yani 3 dakika dinlenen grupta ise daha büyük gelişim görüldü. Bunu nereden mi anlıyoruz? Yapılan 7 testin sonuçlarına bakarak anlayabiliyoruz. Yapılan 7 testin 4'ü kas gelişimini, ikisi güç gelişimini, bir diğeri ise endurance'ı ölçüyor. Endurance'ı kondisyon gibi düşünün. 3 dakika dinlenen grupta güç gelişiminin daha fazla olması sürpriz değil, beklenen bir sonuç. Sürpriz olan şey kas gelişiminin de set aralarında 1 dakika dinlenen gruba göre fazla çıkması. Yani set aralarında 3 dakika dinlenen grup hem daha fazla güç hem de daha fazla kas gelişimi elde etmiş. Peki bunun sebebi ne? Neden daha fazla dinlenmek daha az dinlenmekten daha iyi? Araştırmacıların tezi şöyle: daha fazla dinlendiğiniz zaman daha fazla tekrar yapma şansınız var. Bu da toplam antrenman hacmini arttırmaya yardımcı olur. Toplam antrenman hacmi arttığı zaman kas gelişimi ve nöral adaptasyon artar. Tabi araştırmacılar bu teoriyi desteklemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. Ancak doğru ağırlıkla antrenman yaptığınızı düşünürsek ekstra dinlenme daha ağır kaldırmanızı ve daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Sonuç olarak set aralarında telefonla uğraşmanız kötü bir şey değil arkadaşlar. Ancak bunu kesinlikle squat rack ya da bench sehpasında yapmanızı önermiyoruz. Aksi bir durumda sorumluluk kabul etmiyorum. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşça kalın, esen kalın.